Merhaba, Profesör Jim Al-Khalili ünlü bir bilim insanı. 1962 yılında Bağdat'ta doğmuş. Babası Iraklı, annesi İngiliz. Belgesel izlemeyi seviyorsanız size yabancı gelmeyecek. Belgeselleri ve kitapları var. Paradoks kitabı bilimin en büyük paradokslarını ele aldığı, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir popüler bilim kitabı. Paradoks nedir? Tanım olarak kendi içinde çelişkili gibi görünen ifadelerdir. Bu ifadeler hem doğru hem de yanlış olarak kanıtlanabilir. Paradokslar, insan zihninin kendisini sorgulamasına yardımcı olur. Düşünceleri farklı boyutlarıyla ele alarak zihin jimnastiği ve olguları derinlemesine inceleme fırsatı sunar. Dünyada en çok bilinen paradoks örneklerinden biri de tavuk ve yumurta paradoksu olarak adlandırılır. Bir belgesel izler gibi eğlenceli, bazen de sudoku çözer gibi beyin jimnastiği yaptığımı hissettiğim Paradoks kitabında dikkatimi çeken bazı yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paradoks kitabında dikkatimi çeken yerler şöyle. Evrendeki her galaksinin bizimkinden uzaklaştığı doğru değil. İşin doğrusu galaksilerin arasındaki boşluktur asıl genişleyen. Hatta yeri gelmişken ilginç bir noktaya daha değinelim. Komşu galaksimiz Andromeda bize doğru yaklaşıyor. Evrenin genişleme hızıyla ilgili güncel tahminlere göre saniyede 50 kilometrelik bir hızla bizden uzaklaşması gerekirdi. Halbuki saniyede 300 kilometrelik hızla bize doğru yaklaşıyor. Bunun nedeni yıldızların galakside düzgün dağılmadıkları gibi galaksilerin de evrende düzgün dağılmamış olmaları. Hubble bizim yerel kümemizdeki hareketleri değil, çok uzaktaki galaksileri gözlemlemişti. Galaksimizin ve Andromeda'nın birbirine yaklaştıkları hız, Dünya'nın çevresini 2 dakikada dolaşmaya veya Dünya ile Güneş arasını bir haftadan kısa sürede kat etmeye denktir. Dahası Andromeda ve Samanyolu günün birinde çarpışacaklar. Neyse ki buna daha milyarlarca yıl var. Bu altını çizdiğim yer Olbers paradoksu bölümündeydi. Yine aynı bölümde evrenin yaşı yaklaşık 14 milyar yıl olduğu için biz sadece ışıkları 14 milyar yılda bize gelebilecek yakınlıktaki galaksileri görebiliyoruz. Uzayın genişliyor olması işi biraz daha karıştırıyor tabii. 10 milyar ışık yılı uzaktaki galaksi dediğimizde ışığı bize doğru 10 milyar yıldır yol alan bir galaksiyi kastediyoruz. Fakat bu sürede galaksiyle aramızdaki boşluk da gerildiği için aradaki mesafe aslında birkaç kat daha fazla. Zaten çok değil, mesafe 2 katına bile çıkmış olsa görüş alanımızın dışında kalır. Çünkü ışığı daha bize varmamış olur. Dolayısıyla gecenin ışığına bir katkısı olmaz. Uzayı yalnızca evrenin yaşı izin verdiği ölçüde bilebiliriz. Bundan dolayı gökyüzünde görebileceklerimiz bütün evrenin sadece ufak bir bölümüdür. Görünür evren dediğimiz bu bölgenin dışındaki şeyleri, bu ufkun ötesini hiçbir teleskop bize gösteremez. Çünkü bu ufuk aynı zamanda zamanın ufkudur. Ne kadar uzağa bakarsak o kadar geçmişe bakıyoruz demektir. Çünkü gözümüze gelen ışık kaynağından çıkalı milyarlarca yıl oldu. O yüzden ışığın çıktığı kaynağın şimdiki halini değil, geçmiş halini görürüz. Ahırdaki sığır paradoksu bölümündeyiz. Dalgaların hızı kaynağın hızına bağlı değildir. Yaklaşan bir arabanın gürültüsünü düşünün. Ses dalgaları arabadan daha hızlı gittiği için araba daha yanınıza gelmeden ses dalgaları kulağınıza gelir. Ses dalgalarının hızı ise havadaki moleküllerin titreşerek sesi iletme hızına bağlıdır. Araba gidiyor diye dalgalar size daha hızlı gelmezler. Çünkü sonuçta araba ses dalgalarını ittiremez. Yalnız şöyle bir şey olur. Araba yaklaştıkça dalgalar arabayla sizin aranızdaki gittikçe azalan mesafeye sıkışır. Böylece dalga boyları küçülür ve frekansları artar. Doppler etkisi denen bu olguya günlük hayatta aşinayız. Ambulansın siren sesini bize yaklaşırken başka, uzaklaşırken başka perdeden duyarız.
Aynı şekilde yarış arabaları yanımızdan geçerken motorlarından gelen sesler perde değiştirerek kalınlaşır. Dolayısıyla sesin frekansı kaynağın hızına ve yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu olduğuna bağlıdır. Ama sesin hızı veya bize ulaşması için gereken zaman değişmez. Aynı bölümde Einstein'la ilgili bir yazı var. Einstein daha 20'li yaşlarındayken kendi kendine sorular soruyordu. Işık hızında giderken önüne bir ayna tutsa yine kendi yansımasını görür müydü? Çünkü eğer ayna ışık hızında uzaklaşıyorsa yüzünden çıkan ışık aynaya nasıl ulaşırdı? 1905'te henüz 20'li yaşlarının ortasındayken bu düşünce egzersizleri doruk noktasına ulaştığında özel görelilik kuramını yayınladı. Zamanda geçmişe gidip dedeniz daha anneannenizle tanışmamışken dedenizi öldürürseniz anneniz asla doğmazdı. Tabii siz de doğmazdınız. Ama siz doğmazsanız dedenizi öldüremezsiniz ve böylece dedeniz anneannenizle tanışabilir. O zaman da siz doğarsınız. Zamanda geri giderek dedenizi öldürürsünüz vesaire. Bu sağ kendisiyle çelişen bir kısır döngü içinde sonsuza kadar gider. Görünüşe bakılırsa dedenizi öldüremezsiniz. Çünkü böyle bir işe kalkışmak için var olmanız gerekir. Bu klasik zaman yolculuğu paradoksunun bir sürü başka versiyonu daha var. Ayrıca neden anne veya babamızı değil de dedemizi öldürdüğümüze dair hiçbir fikrim yok. Belki de araya bir kuşak koymak olayı daha az korkunç yapıyordur. Bu kadar acımasız olması gerekmez aslında. Sadece paradoksun geleneksel ifadesi böyle olmuş. Örneğin çok daha merhametli bir versiyonu şu şekilde. Bir zaman makinesi yapıyoruz ve kendi geçmişimize gidip makinayı daha kullanmadan imha ediyoruz. Böylece artık geçmişe gidip zaman makinesini imha edemiyoruz. Paradoksu farklı bir yoldan daha ifade edebiliriz. Bir bilim insanı laboratuvarında bir rafta zaman makinesi yapma talimatları buluyor. Bunları takip ederek bir ay sonra bir zaman makinesi yapıyor. Talimatları da yanına alıp makineyi çalıştırıyor ve bir ay öncesine dönüyor. Bir ay önceki hali bulsun diye laboratuvardaki bir rafa koyuyor. Açıkça belli ki dede paradoksunda olduğu gibi burada da gelecek önceden belirlenmiş ve eylemlerimizde hiçbir özgür seçim yok. İlk paradoksta dedenizi öldüremezsiniz. Çünkü her şeyden önce sizin var olabilmeniz için dedenizin her türlü öldürme girişiminden sağ olarak kurtulması gerekir. İkinci örnekte bilim insanının zaman makinesini yapması gerekir. Çünkü yapmıştı, yapıyor, yapacak. Peki ya talimatlara iliştirilmiş bir notta bu talimatları gelecekten kendisinin bıraktığı yazsa ve zaman makinesini yapmak yerine talimatları imha etse? Başka bir bölümdeyiz. Fermi paradoksu. Samanyolu'nda en az 50 milyar gezegen olduğu tahmin ediliyor. Bunların en az %1'i yaşanabilir bölgede. Bazı tahminler yaşanabilir dünya benzeri gezegenlerin sayısının 2 milyardan yüksek olduğunu söylüyor. Bu gezegenlerden 30 bin kadarı dünyaya 1000 ışık yılı mesafe içinde. Aynı bölümde başka bir konu. Gezegenimiz bitkilerden hayvanlara ve bakterilere kadar yaşamla dolup taşıyor ve başta mikroplar olmak üzere çoğu tür aşırı soğuk veya aşırı sıcak olsun, güneş ışığı alsın veya almasın, en zor doğa koşullarında bile hayatta kalmayı başarıyor. Dünyanın güneşten tam doğru uzaklıkta olduğu kesin. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Ayrıca dışında dev gezegen Jüpiter'in yörüngede dönüyor olmasının yararını görüyor. Jüpiter adeta dünyanın abisi gibi. Devasa yer çekimiyle uzayda dağılmış parçaları kendine çekerek dünyaya yaklaşmalarını ve bizi bombardımana tutmalarını engelliyor. Dünyanın atmosferi de yaşamsal öneme sahip ama soluduğumuz havayı sağlamasından dolayı değil. Sonuçta dünyada yaşam başladığında hiç oksijen yoktu. Asıl önemlisi elektromanyetik ışımayla olan özel etkileşiminden dolayı. Atmosfer görünür ışığa karşı geçirgendir. Fakat kızılötesi ışınları hem güneşten dünyaya gelirken hem de dünyadan uzaklaşırken kısmen emer. Bu sera etkisi atmosferin ısınmasını ve bu sayede gezegenin yüzeyindeki suyun sıvı kalmasını sağlar. Su yaşama destek vermesi açısından buz ve buhara oranla çok daha yararlıdır.
Uydumuz Ay'ın da yaşamsal önemi var. Ay'ın yerçekimi dünyanın dönüşünü dengede tutarak yaşamın evrilmesi için daha düzenli bir iklim sağlar. Bir iddiaya göre dünyada yaşamın kendiliğinden ortaya çıkışı o kadar mucizevi bir olaydır ki bir hurdalıkta güçlü bir rüzgar çıkıp oradaki parçaların tesadüf eseri bir araya gelerek bir yolcu uçağı oluşturmasına denktir. Organik moleküllerin en basit yaşam biçimlerini ortaya çıkarması için bile sırf şans eseri doğru kombinasyonlarda bir araya gelmesi bu olayınki kadar düşük bir olasılıktır. Dünyada yaşamın nasıl başladığını hala bilmiyoruz. Bu soruyu günün birinde yanıtlasak bile zeki yaşamın ortaya çıkışıyla ilgili başka sorular bizi bekliyor. Diyerek Paradoks kitabında altını çizdiğim yerleri sizlere iletmiş oldum. Bir başka kitapta, bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.